Bugün dünyada Çin sadece siyasi ve ekonomik değil, askeri adımlarıyla kendini gündeme taşımaktan geri durmuyor. Bunun en yakın zamanda örneği Çin'in yeni ve en gelişmiş uçak gemisi olan Fujian'ı envanterine katmasıydı. Sizlere Çin'in Kurtuluş Günü'nde birçok yeni silahlarını, özellikle de balistik füzelerini ve savaş uçaklarını anlatmıştık. YouTube kanalımızda bu videolarımızı izleyebilirsiniz. Ancak bu seferki diğer silahlara göre daha stratejik ve Çin adına daha fazla anlam taşıyor. Neden mi? Bu yeni uçak gemisi Çin'in yeni süper güç olma yolundaki adımlarından biri. Ama Çin'in bu adımlara nasıl başladığını anlamak için takvimlerimizi geriye saralım isterseniz. Zira hikaye geriden başlıyor. Yıl 1996. Yer Tayvan Boğazı. Çin, Tayvan Cumhurbaşkanı Lee Teng-hui'nin Amerika ziyareti sonrası Tayvan'ı uyarmak amacıyla füze denemeleri yaptı. Bu Tayvan'ı ve Amerika'yı kızdırdı. Hatta o dönem Çin acaba Tayvan'ı işgal mi edecek söylentilerini başlattı. Çin, askeri gücünü tüm dünyaya kanıtlamak için füzelerini ateşlemişti. Tayvan'ı abluka altına almaya hazırlanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton, Çin'in bu hamlesine çok sert bir cevap verdi. Bölgeye USS Nimitz ve USS Independence adlı iki dev uçak gemisi grubunu gönderdi. Bu olay Çin ordusu için tam bir şoktu. Çünkü Amerikan uçak gemileri Çin'in burnunun dibine kadar gelip rahatça dolaştı. Çin ordusu bu gemilerin tam yerini tespit edemedi gibi onlara karşı koyabilecek hiçbir güce sahip olmadığını fark etti. Çinli generaller kendi kara sularına bu kadar yakın bir yerde Amerika'nın istediği gibi at koşturmasını büyük bir ulusal aşağılanma olarak kaydettiler. İşte bu olaydan sonra Çin Komünist Partisi ve ordu yönetimi şu kararı aldı: bir daha asla Amerikan donanması karşısında bu kadar çaresiz kalmayacağız. Hemen Çin'in deniz kuvvetleri askeri stratejisi baştan yazıldı. İki madde ön plana çıktı. Bugün zaten bu maddelerin başarıyla yapıldığını görüyoruz. Birincisi, Amerikan gemilerine uzaktan vurabilecek DF-21D gibi balistik füzeler geliştirmek. Bunu başardılar. Çin'in balistik ve hipersonik füzelerini anlattığımız videomuzda detaylıca ele aldık. İkinci madde ise okyanusta Amerika'ya rakip olabilmek için kendi gemilerini inşa etmek. Aslında Çin'in uçak gemisi hayali daha eskiye, 1970'lere. Amiral Liu Huaqing'e dayansa da proje hep çok pahalı, gereksiz denilerek öteleniyordu. Uçak gemisi üretmek için önce tecrübe gerekiyordu. Çin'in o zamana kadar hiç uçak gemisi olmamıştı. 1998 yılından devam edelim. Hikaye, Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle Ukrayna tersanelerinde çürümeye terk edilen Varyak gemisiyle başladı. Yeni kurulan Rusya maddi yetersizlikten ötürü gemiye sahip çıkamadı. Çünkü o dönem uçak gemisine ayıracak paraları yoktu. Gemiyi Ukrayna'ya hibe etti. Ancak aynı şekilde Ukrayna'da zaten maddi olarak zor durumda olunca gemi satışa çıkarıldı. Çin bu gemiyi yüzen otel ve kumarhane yapacağı iddiasıyla satın aldı. Ancak Çin'e ulaşması o kadar kolay olmadı. Geminin Çin'e ulaşması için İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi gerekiyordu. Ancak Türkiye engel oldu. Türkiye, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne dayanarak bu gemi uçak gemisi sınıfında. Motoru ve dümeni yok. Kendi gücüyle geçemez. Çok riskli diyerek geçişe izin vermedi. Aylar süren diplomatik pazarlıkların sonunda 2001'de geminin geçişine izin verildi. Varyak, Çin'in Dalian tersanesinde tersine mühendislikle incelendi. 2012 yılında Liaoning adıyla hizmete girdiğinde Çin artık uçak gemisi işleten ülkeler ligindeydi. Varyak, yüzen otel ve kumarhane yapılmadı. Çin'in ilk uçak gemisi oldu. Ancak bu bir savaş gemisinden çok bir okul gibiydi. Zira Çin donanması bu uçak gemisinde tecrübe edinecek, savaş uçaklarını indirip kaldıracak ve tatbikatlar yapacaktı. Yani Liaoning, Çin uçak gemisi stratejisinin görünen kısmıydı. Liaoning'den elde edilen tecrübeyle Çin dış tasarıma sadık kalarak ancak iç sistemlerini modernize ederek Shandong'u inşa etti. 2019'da hizmete giren bu gemi Çin'in kendi tersanelerinde sıfırdan ürettiği ilk gemiydi. Ancak her iki gemi de Rus ekolü Stobar sistemini kullanıyordu. Yani geminin ucunda bir rampa vardı. Rampa uçakların kalkış yapabilmesini sağlıyordu. Ama bunun ağır bir bedeli vardı. Fizik kuralları gereği rampadan kalkan bir uçak tam yakıt ve tam mühimmat yüküyle havalanamıyordu. Yani Çin'in J-15 savaş uçakları potansiyellerinin sadece yarısını kullanabiliyordu. Bu durum Amerikan uçak gemileri karşısında Çin'i hala ikinci ligde tutuyordu. Şöyle bir tabloya baktığımızda tam yüklü 60.000 ton deplasmana sahip olan Liaoning
Liaoning, güvertesindeki kısıtlı alan ve eski tasarım hangar yapısı nedeniyle ancak 26 adet J-15 uçan köpek balığı savaş uçağına ev sahipliği yapabilirken, Shandong bu sınırları tamamen aşmıştır. Deplasmanı 70.000 tona yaklaşan bu yerli dev, J-15 kapasitesini 36 adede çıkardı. Liaoning'in üzerindeki eski tip sensörlerin aksine çok daha hassas Type 346A AES radarlarıyla donatılan Shandong, bir eğitim platformu olmaktan çıkıp Güney Çin Denizi'nde 315 metrelik gövdesiyle güç dengelerini değiştiren güce dönüştü. Şimdi gelelim Çin donanmasının asıl başrol oyuncusuna, Fujian uçak gemisine. Fujian'la birlikte Çin donanması için artık kalfalık dönemi bitti. Ustalık dönemi resmen başladı desek yeridir. Her şey 2013 yılında Type 003 kod adıyla projenin resmen başlamasıyla start aldı. Yıllar süren inşa sürecinin ardından gemi 17 Haziran 2022'de denize indirildi. Ancak operasyonel olması için gereken kritik viraj 1 Mayıs 2024'te yapılan ilk deniz denemesiyle aşıldı. Tüm test aşamalarını başarıyla tamamlayan Fujian, 5 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen törenle resmen Çin donanmasının envanterine dahil edildi ve göreve başladı. Peki bu dev uçak gemisi Fujian'ın özellikleri neler? Öncelikle şunu belirtelim. Fujian, Çin'in en büyük uçak gemisi olma özelliğine sahip. 315 metre uzunluğa ve 75 metre genişliğe sahip bu yüzen hava üssü, devasa boyutlarına rağmen 30 knot, yani 56 kilometre saat gibi etkileyici bir sürate erişebiliyor. Genişletilmiş hangar yapısı ve düz pist tasarımı sayesinde 40 ila 50 arasında savaş uçağına ev sahipliği yapabilen Fujian, sadece avcı uçaklarını değil, ağır radar uçaklarını da operasyona dahil ederek Pasifik'teki güç dengelerini tamamen değiştirecek bir potansiyele sahip. Ayrıca hangar yapısı sayesinde geniş ve derin olup uçakların bakımlarının yapılabilmesi için yeterli alan bulunuyor. Bu gemiyi stratejik bir kırılma noktası yapan asıl devrimse güvertesinde saklı. Çin, Fujian'la birlikte uçakların zorlanarak kalktığı eğimli rampaları tarihe gömdü. Yerine dünyada bu sistemi ilk kullanan Amerika'nın en yeni uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da bulunan EMALS, yani elektromanyetik mancınık sistemi teknolojisini entegre etti. Bu teknoloji çok daha hassas ve güçlü. Bu sayede Çin savaş uçakları artık rampadan kalkabilmek için yakıttan veya mühimmattan kısmak zorunda değil. J-15'ler ve yeni nesil hayalet uçaklar tam yüklü kapasiteyle saniyeler içinde havalanabiliyor. Peki Fujian'a hangi uçaklar konuşlandırılacak ve hangi silahlar yerleştirildi? İsterseniz bu soruların peşinden gidelim. Ancak bu soruları Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in Fujian uçak gemisini incelediği tören görüntülerinden yola çıkarak yanıtlayalım. Çünkü yayınlanan görüntülerde dikkatimizi çeken kritik detaylar var. İlk olarak şu kareye odaklanalım. Xi Jinping, uçak gemisi güvertesinde denizcilerle fotoğraf çektiriyor. Ancak arka planda dikkat çeken bir uçak var. Bu, Amerika'nın F-35'ine doğrudan rakip olarak geliştirilen J-35 savaş uçağı. Bu detay, J-35'lerin Fujian'da aktif olarak görev yapacağının en net kanıtı. Geminin toplamda 60 ila 70 arası hava aracı taşıma kapasitesine sahip olduğunu da tekrar hatırlatalım. Bir diğer görüntüde ise Xi Jinping'i J-15 savaş uçaklarının yanında görüyoruz. Çin'in yerli üretimi olan bu çok maksatlı savaş uçakları Fujian'ın vurucu gücünün merkezini oluşturuyor. J-15'ler deniz hedeflerine, taarruzdan hava üstünlüğü sağlamaya ve istihbarat toplamaya kadar geniş bir görev yelpazesine sahip. Ancak Xi Jinping'in asıl dikkatlice incelediği nokta EMALS. Görüntülerde Xi Jinping'in bu sistemi bizzat test ettiği de görünüyor. Tuşa basıyor ve sistem çalışıyor. Gemide konuşlu olacak asıl oyun değiştirici hamle ise şüphesiz KJ-600 havadan erken ihbar ve kontrol uçağı. Bu uçan radar sayesinde Fujian yüzlerce kilometre ötesini görebilecek ve savaş uçaklarını kör uçuş yapmaktan kurtararak operasyonel menzillerini katlayacak. Xi Jinping, savaş uçakları ve erken ihbar uçaklarının yanı sıra Harbin Z-20 ve Chang'e Z-18 helikopterlerini de yakından inceliyor. Devam edelim.
Uçak gemisinin savunmasını yapacak silahlara göz atalım isterseniz. Zira 80 bin tonluk bu devasa yüzen hava üssünün kendini koruması gerekiyor. Geminin savunma hattının ilk aşamasında alçak irtifadan gelen seyir füzelerini ve uçakları avlamak için konuşlandırılan HQ-10 kısa menzilli hava savunma füze sistemleri bulunuyor. Bu füzelerin menzili 10 ila 15 kilometre arasında. Eğer bir tehdit bu füzeleri atlatmayı başarırsa devreye Type 1130 yakın hava savunma sistemleri giriyor. Dakikada 10.000 mermi kusabilen bu 11 namlulu devasa makineli tüfekler gemiye yaklaşan füzeleri havada paramparça etmesini sağlıyor. Ayrıca gemide 12 adet denizaltı savunma harbi roketi bulunduğunu da ekleyelim. Peki Amerika'nın uçak gemileriyle boy ölçüştürülen Fujian uçak gemisinin rakibi neler? Bunlara göz atalım. Tartışmasız uçak gemisinde Amerika süper güç. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri uçak gemileriyle büyük bir tecrübeye sahipler. Hatta şöyle bir bilgi verirsek, Amerika 2. Dünya Savaşı yıllarında toplam 155 uçak gemisi üretti ve hizmete aldı. Bu alanda en iyiler. Zaten ne zaman dünyada bir savaş veya çatışma olsa Amerika uçak gemilerini o bölgeye doğru gönderiyor. Bunu yakın zamanda İsrail'i korumak için Orta Doğu ve Akdeniz'e gönderdiği uçak gemilerinde gördük. Şimdi de Amerika uçak gemilerini Venezuela yakınlarında tutuyor. Amerikan donanması Aralık 2025 itibariyle 11 nükleer yakıtlı uçak gemisiyle dünyanın en büyük uçak gemisi filosuna sahip. USS Gerald R. Ford'la başlayalım. Amerika'nın en yeni uçak gemisi olan Gerald Ford, dünyanın en büyük ve en gelişmiş uçak gemisi olarak kabul ediliyor. 100 bin ton gibi büyük bir deplasmana sahip. Nükleer reaktörle çalışıyor. Tıpkı Fujian uçak gemisinde olduğu gibi elektromanyetik uçak fırlatma sistemine sahip. 75 ila 95 adete kadar uçak taşıyabiliyor. Nükleer yakıtla çalıştığı için menzili sınırsız. Bu da büyük bir güç ve caydırıcılık demek. Bir diğer uçak gemisiyle devam edelim. HMS Queen Elizabeth. Kraliyet donanmasının en modern ve en büyük uçak gemisi. Queen Elizabeth 280 metre uzunluğunda ve 73 metre genişliğinde. Geminin 65 bin ton deplasmanı bulunuyor. 40 ila 50 adet uçak taşıma kapasitesine sahip. Amerika ve Çin'in Fujian uçak gemisinin aksine bu gemide mancınık sistemi yok. Geminin burnunda yukarı doğru kıvrık ski jump rampası bulunuyor. Uçak gemisi dikey iniş kalkış yapabilen F-35B savaş uçakları ve Merlin helikopterlerini taşıyor. Ayrıca şunu da eklemeden geçmeyelim. HMS Queen Elizabeth dünyada baştan sona sadece F-35B için tasarlanmış ve inşa edilmiş ilk uçak gemisidir. Bir diğer rakipse yine Avrupa'da olan Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle. Fransa'nın en büyük ve Amerika dışında nükleer enerjiyle çalışan tek uçak gemisi. 261,5 metre uzunluğa, 64,4 metre genişliğe sahip. 42 bin ton ağırlığı bulunuyor. 2 adet K-15 nükleer reaktör sayesinde yakıt ikmali yapmadan dünyanın etrafını defalarca dolaşabilecek güçte. Hazır rakip ülkelere değinmişken Türkiye'nin de projesine başladığı milli uçak gemisi MUGEM'e değinmeden olmaz. Kısaca değinmek gerekirse milli uçak gemisi Türkiye'nin ilk yerli tasarımı olan tam teşekküllü uçak gemisi projesi. TCG Anadolu gemisi deneyiminin üzerine inşa edilecek. Böylece Türkiye kendi uçak gemisini üreten ülkeler arasına girmiş olacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin stratejik ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen proje, özellikle Mavi Vatan doktrini kapsamında Akdeniz, Karadeniz ve deniz aşırı bölgelerde güç projeksiyonu sağlayacak bir güç çarpanı olacak diyebiliriz. Geminin özelliklerine bakarsak 285 metre uzunluğa ve 72 metre genişliğe sahip olması bekleniyor. 60 bin ton deplasmana sahip olması da hedeflenenlerden. Ayrıca 25 knot yani 46 km/saat hızda 10.000 deniz miline kadar ulaşabilecek. Tarif etmek gerekirse yakıt ikmali olmadan New York'a gidip dönebilecek güçte. Yerli sistemlerle donatılması beklenen geminin 2030'lu yıllarda envantere dahil olması bekleniyor. Ayrıca uçak gemisinin Hürjet, Kızıl Elma, Bayraktar TB3 ve Kaan'ın deniz konfigürasyonunu taşıması bekleniyor. Konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Şu an itibariyle Çin donanması Liaoning, Shandong ve Fujian'la birlikte toplamda 3 uçak gemisine sahip. Ancak Liaoning'in daha çok bir eğitim platformu, Shandong'un ise geçiş dönemi gemisi olduğu düşünüldüğünde gerçek anlamda muharebe gücü yüksek ilk modern platformu Fujian olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Pekin'in hırsı ise bununla sınırlı değil. İstihbarat raporları ve uydu görüntüleri Şangay'daki Jiangnan tersanesinde hummalı bir çalışmanın devam ettiğini ve Type 004 olarak adlandırılan 4. geminin
geminin inşasının sürdüğünü doğruluyor. Dedikodular ve sızan bilgiler bu yeni geminin nükleer tahrikli olacağı yönünde. Nükleer enerji demek, geminin limana uğramadan yıllarca okyanuslarda kalabilmesi ve sınırsız menzile sahip olması demek. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 100. kuruluş yılı olan 2027 ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2049 hedefleri doğrultusunda donanmanın en az 6 uçak gemisi filosuna sahip olması planlandığını da belirtelim. Bu sayı Çin'in her an Pasifik'te, Hint Okyanusu'nda ve stratejik geçiş noktalarında devreye gezen en az 2 veya 3 aktif filosu olacağı anlamına geliyor. İşte Çin'in yeni uçak gemisiyle yola çıktığımız serüven böyle. Ancak Çin her ne kadar Amerika'ya yetişmeye çalışsa da hala çok geride. Amerikan uçak gemileri nükleer, elektronik ve kapasite bakımından hala dünyada en iyileri. Amerika'nın her ne kadar bütçe ve planlama sorunları devam etse de yeni uçak gemileri yolda. Ancak Çin bu hızla giderse Amerika'nın yeteneklerine ve gemi sayısına yetişecek gibi duruyor. Çin stratejik planlarını askeri güçle perçinlemek ve uçak gemisi grubu oluşturmak için olabildiğince hızlı hareket ediyor. Peki sizce bu devler liginde kazanan kim olacak? Amerika'nın 100 yıllık denizcilik tecrübesi ve nükleer filosu mu, yoksa Çin'in üretim hızı ve teknolojik açlığı mı? Yorumlara sizleri bekliyoruz. Bir sonraki envanter videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bugün dünyada Çin sadece siyasi ve ekonomik değil, askeri adımlarıyla kendini gündeme taşımaktan geri durmuyor. Bunun en yakın zamanda örneği Çin'in yeni ve en gelişmiş uçak gemisi olan Fujian'ı envanterine katmasıydı. Sizlere Çin'in Kurtuluş Günü'nde birçok yeni silahlarını,